Evet, şimdi sizlerle daha önceden, bu eldivenin parmaksız halini örmüştük. Parmağı yoktu ve şu detay yoktu. Şimdi şu detaylarını ve parmaklarını yapmak istedim. Parmak isteyenler olmuştu. Ben de ekstradan detay ekledim. Eğer daha önceden eldiveni görmeyenler varsa hemen aşağıda açıklamalarda olacak. Yukarıda da, en son bitimde linkte olacak. Emm Eğer, eldivenin ilk yapılış aşamasını bilmeyenler varsa şu kalpler de vardı videonun içerisinde ve eldivenin parmaksız hali vardı ve şu detay yoktu. Onu açıklamalara ekleyeceğim linkini ya da videonun sonunda da, hemen yukarıdaki kutucukta olacak. Oradan da eldivenin ilk yapılış aşamasına ulaşabilirsiniz. Bunlar tamamen, keyfi olan kısımlar. Şu motif biraz parmak kısmını genişletti. Bu yüzden isterseniz, atlayarak da yapabilirsiniz ama yapmaya da bilirsiniz. Sadece parmak da örebilirsiniz. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Burası biraz bollaştı buraya göre. Ama bence gene çok rahat. Tercihiniz hangisinden yana olur bilmiyorum ama ben bunu gerçekten çok beğendim. O yüzden yapımını sizlere anlatmak istedim. Hadi başlayalım. Parmak ve süs için 2,5 numaralı bir tığ kullandım. Tabii sizin tercihiniz aynı tığdan yana olabilir. 3 numaralı tığdan, 3,5 numaralı tığdan yana olabilir ama hangi tığla örmek istiyorsanız ben 2,5 numarayı tercih ettim. Şöyle doladım ipimi. Hı hı. Bakın, tığa ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine geçip 3 ipten birden çıkacağım. Yani yarım trabzan yapmış olacağım. Şimdi hemen yanındaki boşluğa batacağım. Şuradaki ilmeğe batacağım. Bakın, tığ ipimi doladım. Hemen yanına batarak şu 3 tığımdaki 3 ipten birden çıkacağım. Yöntemimiz bu. Her bir boşluğa geldiğimde bakın hemen yanındaki boşluğa geliyorum ve üçünden birden tığımı geçiriyorum. Şöyle bir tur boyunca bu renkte öreceğim. Sonra kırmızıya geçeceğim. Hemen şu birleşim noktasına geldim. Bakın şuraya. Hemen şu birleşim noktasına güçlü olmasına adına tek ipe değil. Şöyle alttan bir ip daha alayım. İkisine birden batıp şöyle yarım trabzanımı yapayım. Devam ediyorum. Bakın şurada boşlukta yine bir yere daha battım. Hemen yanına bakın şurası. Bakın hemen boşluğa geldim. Boşluğa da bir tane şöyle batayım. Kaç sıra yarım trabzan yaptığımı sayayım şimdi. Bakın şu başlangıçtı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane yapmışım. Evet bakın. İlk yaptığım yarım trabzanı değil, bir sonrakinin tepesine batarak ilmek kaydırıyorum. Ve tığ ipimi dolayıp aynı boşluğun içerisine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu sırayı da aynı renkle yarım trabzan yapalım. Ve bir sonraki sırada da kırmızı rengine geçelim. Bakın ben sonuncu yarım trabzanımı da yapıyorum.
Şimdi renk geçişine başlayacağım. Şöyle kırmızı ipimi aldım. Bakın kaydırma yapacağım yere geldim. Hemen bakın bir sonraki. Kırmızı ipimi alıyorum ve ipimi kaydırıyorum. Şimdi tığ ipimi doluyorum. Aynı noktaya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. İpimi gizleyerek şöyle devam edeceğim. Şu krem rengi ipimi de hemen keseyim ve yürütmeye devam edeyim. Bakın kırmızı ve krem rengi ip şöyle arada kaldı. Üzerinden işliyorum. Evet, sona geldik. Hemen son yarım trabzanımızı yapıyoruz ve ilmek kaydırarak sırayı da bitiriyoruz. Arta kalan ipimizi içeride gizleyebilirsiniz. Şöyle. Ben şurada tığı yanlışlıkla doladım ama onu sonra düzeltirim. Evet, şimdi yine şu parmak kısmının olduğu yerden başlayacağız. Hemen şu orta noktadan bakın. Şu düz olan kısmın ortasından batıp, bakın hemen şu uçtan değil alttan batıp 4 tane zincir çekelim. Şöyle ipimizi şu şekilde dolayalım. Evet. 1 2 3 4 zincir çektik. Aynı boşluğun içerisinde batıyoruz. İpimizi alıp şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın. Aynı boşluğun içerisinde batıyoruz. İpimizi alıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi hemen yanında bakın şuradaki boşluğa batarak şöyle bir sık iğne yapalım. Bunu bir tane zincir sayıyoruz. 2 3 4 tane zincirim olmuş oldu. Aynı boşluğun içerisinde batıyoruz ve şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi hemen şu orta kısma geldik. Orta kısmına batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz üzerine. 4 tane zincirimiz olmuş oluyor. Hemen aynı boşluğa batıp şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve hemen yine şu kenardaki şu boşluğa batıp şöyle bir sık iğne yapıp 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektik. Aynı boşluğa batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. 2 defa daha göstereyim size. Bakın hemen ortaya geldik. Ortada hemen şu tepeye değil, zayıf olmasın desenimiz. Hemen şuradaki boşluğa batıp bir sık iğne yapalım. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet, şimdi şu kenara geldik. Kenarda yine bir sık iğne, 1 2 3 tane zincir çekelim. Aynı boşluğa batıp ilmek kaydırma yapalım. Sona kadar bunu yapalım. Hemen şu köşeye geldik. Şöyle. Hemen bakın şurada bir alan daha kaldı. Buraya da yapalım. Bakın hemen şurada ilk yaptığımızın dibine batalım. Şöyle boşluğun kapanması adına bir tane sık iğne yapalım. Bir tane zincir çekip ipimizi keselim.
Ve şöyle ipi arkadan gizlersiniz. Hemen şöyle bakalım nasıl olmuş. Ben hemen gizleyeyim. Geleyim. Evet. Hadi bakalım nasıl olmuş. Şöyle hemen bakın. Gerçekten çok güzel. Çok tatlı oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ben çok severek yaptım ve severek kullanacağım. Umarım sizler için de güzel bir aksesuar olur ya da sevdikleriniz için. Görüşmek üzere.